Herkese merhabalar. Bugün çok faydalı bir tarifim var sizlere. Tavuk bulyon tarifi vereceğim ve bir de yanında sebze bulyon vereceğim. Sağlıklı beslenmek isteyenler ve küçük çocuğu olanlar mutlaka bu tarifi izlemeli. Dışarıdan bulyon almayın. İçinde jelatin yok, içinde koruyucu yok, içinde nişasta yok arkadaşlar ve hemen tarife geçelim. Şöyle bir tam büyük tavuk kullanıyorum. Tavuğu doğramadım, kesmedim. Sadece kanat kısımlarını kestim. Ve şöyle sebzelerimi göstereyim. 3-4 adet mantarım var. 2 diş sarımsağım var. 2 adet soğanım var. Orta boy soğan. 1 adet havuç kullanacağım. Yarım demet maydanoz, bir tam kereviz ve kerevizin yapraklarını kullanacağım. Hemen bıçak kullanmadan mantarlarımı ellerimle parçalayıp içine atıyorum. Sarımsaklarımı atıyorum. Bir dilim zencefil attım içine ve bir havucu ikiye bölüp koydum. Maydanozlarımı da ekliyorum. Hem tavuk bulyon yapacağım hem de bu içine koydum sebzelerden sebze tableti yapacağım arkadaşlar. Sebze bulyon yapacağım. Mutlaka tarifi ayrıntılarıyla izleyin. Atlamada izleyin. Gerçekten çok faydası var. Bebekleriniz varsa, yaşlınız varsa ve doğal katkısız yiyecekler yemek istiyorsanız ve lezzetli yiyecekler mutlaka bu tarifi izlemenizi tavsiye ediyorum. Her evde olması gereken tariftir. Ve bütün sebzelerimi doğradım, içine koydum. 2 yemek kaşığı kaya tuzunu ekledim ve bir tatlı kaşığı dolusu zerdeçal ekledim ve bir çay kaşığı dolusu kadar karabiber tanelerini ekledim. 2 adet defne yaprağı koydum. Defne yaprağı varsa 4-5 adet de ekleyebilirsiniz. Benim 2 adet kalmıştı. Ve üzeri geçecek kadar suyu koydum ve ocağa aldım. Ocakta bu şekilde kaynamaya devam ediyorum. Orta hararetli ateşte kaynatıyorum, kapağı kapalı bir şekilde. İyice kaynattım. 1,5 saate yakın kaynattım arkadaşlar. Suyu bayağı bir azaldı. Gördüğünüz gibi e, yarısından fazla suyu gitti. Tavuğum ve sebzelerim çok güzel pişti. Tam ezilecek kıvama gelmesi gerekiyor. O yüzden çok iyi pişirmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi kemikten kendiliğinden ayrılıyor. Şimdi tavuğumu suyundan çıkarıyorum ve didiklemem gerekecek bu tavuğu. Sebzelerden ayırıyorum tavuğu. Şöyle sebzelerinden ayırdım. Daha sonra bu kereviz ve mantarlarını da ayıklayacağım. Hemen tenceremi kenara alıyorum. Ve tavuğu kemiklerinden ve derisinden ayıklıyorum. Hiç kemik girmemesi lazım içine. Çünkü blenderla ezeceğiz. O yüzden kemikler olursa blenderımıza zarar verebilir. Derileri de parçalanmayacağı için derilerinden de ayırıyorum. Tavuğumu iyice ayıkladıktan sonra mantarları ve kerevizleri de içine koydum. Bir iki parça kereviz tencerede bıraktım. Onu sebze suyuyla beraber ezeceğim. Ve üzerine 3-4 kepçe kadar suyumu ekliyorum. Süzerek ekliyorum. İçine yeşil yapraklı sebzelerin girmesini istemiyorum. Bu saf bir tavuk suyu olacak. Tavuk tableti olacak. O yüzden bunu ayrı yapıyorum. Gerçekten her evde bulunması gereken bir tariftir. Ve blender yardımıyla iyice eziyorum. Püre haline gelene kadar ezeceğim. Suyu az geldikçe suyunu ekliyoruz. Çünkü tam bir püre haline gelmesi gerekiyor. Ve biraz daha suyunu süzerek ekliyorum. Dediğim gibi içine kesinlikle jelatin koymadım, nişasta koymadım, koruyucu hiçbir şey yok. Evde doğal katkısız tavuk bulyon tarifi yapıyoruz. Ev yapımı tavuk bulyon tarifi yapıyoruz. Ayrıntılarıyla mutlaka izleyin. Gerçekten her evde olması gereken bir tarif. Bu tarif tam bir kış boyunca size yetecek. Çok bereketli olacak. Bu şekilde olacak kıvamı arkadaşlar. Tam bir püre haline gelene kadar iyice ezdim. Ondan fazla ezilmiyor. Ondan fazla çok ezilirse suyu çok fazla çıkmış olacak. Ve hemen bir tane borcamıma
bir buzdolabı poşetini kestim ve borcama koydum ki sonra çıkarınca kolay olsun diye. Harcımdan borcamı dolacak kadar ekledim ve kalan poşetin yarısıyla da üzerini kapatıyorum. Havasını alarak kapatıyorum. Önce bunu buzdolabında 2-3 saat bırakacağım. İyice buzdolabında dinlenecek. İyice birbirine özdeşince tavuk suyu donacağı için iyice bir güzel bir kıvam aldıktan sonra dondurucuya koyacağım. Dondurucuda 3-4 saat dinlendirdikten sonra çıkarıp kesip poşetlere koyabilirsiniz. Ve kalan kısmında böyle yumurta kaplarınız varsa evde çok güzel kalıp oluyor bunlarla. Ben bunu çok kullanıyorum. Çok işime yarıyor. Bundan 2 adet var bende. Ben her zaman kullanıyorum. Böyle soslarda, tavuk sularında, bulyonlarda kullanıyorum. Her şeyi koyuyorum. Dondurucuya atıyorum. Sonra çıkarıp poşetliyorum. Çok kolay ve pratik oluyor. Ve çay kaşığı yardımıyla böyle aralarını açıyorum ki çıkardığım zaman kolay kırılsın diye. Aralarını inceltiyorum. Biraz da düzenliyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Kenarda biraz soğuduktan sonra önce buzdolabının alt kısmında 2 saat dinlendireceğim. Sonra dondurucuya atacağım onları. Ve hemen kalan harçlarımı da değerlendirmeye alıyorum. Tabağın dibinde, kasenin dibinde olanları sıyırdım ve kalan sebze suyunun hepsini üzerine boşaltıyorum. Bunu isterseniz hemen çorba yapabilirsiniz. Ama çok sebzesi ve tavuğun kokusu çok yoğun olduğu için bunu hepsini çorba yapmayın, yarısını yapın. Ben şimdi bunu sebze suyu yapacağım. Blender'dan hepsini geçirdim ve ikinci bir kabıma aktarıyorum. Evde herhangi kapı kullanabilirsiniz. Silikon kaplar kullanabilirsiniz. Buz kapları kullanabilirsiniz. Veya kaselere de koyabilirsiniz. Evdeki malzemeleri değerlendirin. Bunlar için ekstradan kalıp almanıza gerek yok. Bir tarifle 2 çeşit bulyon yaptık arkadaşlar. Hem tavuk bulyon hem sebze bulyon yapmış olduk. Bunu çorbalarda her şeyde kullanabilirsiniz. Kalanları da hemen buz kalıplarına ve silikon kalıplarıma doldurdum ve onları da buzluğa attım. 2 gün kaldı benim arkadaşlar. Sizin 2-3 saat dondurucuda kaldıktan sonra dilimleyebilirsiniz. Benim bayağı kaldı. Yine işlere daldığım için 2 gün kalınca kesmesi de zor oluyor. Ve şöyle hepsini dondurucudan çıkarıp göstermek istiyorum. Bu sebze suyu, diğeri tavuk suyu. Bunlar da sebze suyu. Şimdi hepsini kolay bir şekilde çıkaracağım. Bunun kesmesi biraz zor oldu arkadaşlar. Bunu başta söyleyeyim. Çünkü 2 gün kalınca bayağı buz tuttu. Tam bir kalıp şeklini aldı. Hemen kalıptan çıkarması kolay oldu. Poşet yardımı olduğu için. Hemen poşeti alttan çıkarıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Önce üzerinde çizikler atıyorum ki kesmesi kolay olsun diye. İstediğiniz gibi büyük veya küçük kesebilirsiniz. Böyle kareler şeklinde kestim. Çizdim ve daha sonra kesiyorum. Dediğim gibi kesmesi gerçekten biraz zor oldu. Dondurucuda çok kaldığı için. Siz 3-4 saat beklettikten sonra hemen çıkarıp kesip poşetleyebilirsiniz. Kalıplarda olanlar çok daha kolay çıktı. Çok pratik çıktı. Hemen ters çevirince kolay bir şekilde çıkıyor. Bakın bunlar da sebze sularım mis gibi oldular. Bu küçük buz kalıbında kullandıklarım onları salatalarda tam geliyor. Tam yeterli oluyor. Veya çocukların mamalarında kullanabilirsiniz. O çok iyi oluyor. Hemen silikon kaplarda olanlar zaten en kolay çıkan da onlar oldu. Şöyle bu işlemi çok hızlı yapın. Hemen çıkarıp poşetleyin, buzluğa atın. Şu anda ben kameraya çektiğim için biraz oyalanıyorum. Hemen buzluğa atmanızda fayda var. Ve tek tek ayrı ayrı poşetliyorum ben. Küçüklerini, büyüklerini hepsini ayrı ayrı poşetliyorum. Dediğim gibi küçüklerini salata soslarında kullanıyorum. Çok güzel oluyor. İstediğiniz kilitli poşetler de kullanabilirsiniz. Veya hepsini karıştırabilirsiniz de.
Ama böyle ayrı ayrı koyarsanız kullanımı da daha kolay olur. Hangisini mesela sebze suyunu kullanmak isterseniz sadece onu çıkarırsınız. Gördüğünüz gibi çok kolay kırılıyor kalıplarda kullandıklarım. Bakın hemen ellerimle kırabiliyorum. Ama diğer borcamda olan biraz zor kestim. Siz de böyle evdeki kalıpları kullanarak et suyunuzu, bulyon suyunu, sebze suyunu hepsini yapabilirsiniz. Pardon, bulyonu yapabilir, tavuk bulyonu yapabilirsiniz. Ve hepsini bu şekilde poşetliyorum. Sonra dondurucuya atıyorum. Bir kış boyunca bunlar bana yetiyor. Pilavlarda, salatalarda, çorbalarda kullanıyorum. Bakın hiç poşetlerde birbirine yapışır diye korkmayın. Bir tane size göstermek istiyorum. Daha önce yaptığım soslardan yumurta kabında da yapıyorum. Dediğim gibi yumurta kabında donduruyorum. Sonra bu şekilde poşetliyorum. Bakın hiçbir şey olmuyor. Birbirine yapışıyor. Böyle bir tane çıkarıyorum makarnalarda. Pilavlarda veya soslarında kullanıyorum. Pizza soslarında kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Hiç yapışacak diye endişe etmeyin. Bakın tam sabun gibi olmuş, kalıp gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Dediğim gibi makarnada, çorbada, salatada, istediğiniz yemeklerde, bulgur pilavında, yani her çeşit yemekte bunu kullanabilirsiniz. Bakın hem sebze suyum hem de tavuk suyum hazır olmuş oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız, videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ve poşetlerin ağzını bağlıyorum, dondurucuya atıyorum. Lazım oldukça bir tane çıkarıyorum, kullanıyorum. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.